Veri analiz sürecini 5 adımda irdeleyelim demiştik. En son adıma geldik. Önceki adımlarımızda iş sürecinden bahsettik. Veri modellemeden, veri görselleştirmeden ve mesajlardan bahsetmiştik. Şimdi son aşamadayız, rapor kısmı. Bunu rapor, sunum gibi de düşünebiliriz. Yani hani sözlü olarak anlattığımız kısım olabilir ya da yazılı olarak teslim edeceğimiz bir şey olabilir. Rapor kısmı aslında mesajdan daha farklı diye daha önce değinmiştik. Bayağı bir uğraştık aslında. Biz iş sürecini anladık, veriyi topladık, onu görsel bir arayüzden geçirerek inceledik. Ondan sonra mesajlar çıkarttık. Bu mesajları da daha derin hale getirmek için uğraştık. Birazcık irdeledik ve dedik böyle bir sonuca vardık diye. Şimdi bunu başka birine anlatmamız gerekiyor. Kendi yöneticimize ya da işte bu konuyla ilgili karar verebilecek kişi kimse ona anlatmamız gerekiyor. Biz belirli bir yoldan o mesaja ulaştığımız için aynı yoldan giderek acaba anlatmalı mıyız gibi böyle bir ikilem oluyor. Kesinlikle cevabı hayır. Bu mesela işte okulda yaptığımız bir çalışmanın sürecini anlatacağımız bir rapor gibi değil. Bir sonuca ulaştık ve belki onu anlatabilmek için işimizin bir kısmından bahsetmemiz gerekiyor. Sektörden, piyasayla ilgili başka bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Akabinde ancak böyle bir bulgumuzla bunu eşleştirerek anlatmamız gerekiyor. Belki biz bir şey bulduk ve çok hızlı bir şekilde bulduk ama onun açıklanabilmesi için bambaşka kişilerle bambaşka şeyleri konuşmak ve belki de onların argümanlarını gelip anlatmak gerekiyor. Bize bir fikir veriyor ama veriden yola çıkarak ilerlemek değil de o fikirden yola çıkarak daha sonra yaptığımız görüşmelerimizi, konuşmalarımızı, işte iş arkadaşlarımızdan edindiğimiz geri bildirimleri aktararak en iyi şekilde biz bunu sunabileceğiz. Bu raporlama süreci bambaşka bir süreç. Veri hikayeleştirmek denilen süreç oluyor. Bizim şimdiye kadar yaptığımız belirli bir çerçeve içinde gezinerek oradan bir anlam çıkartmaya çalışmaktı. Bunun anlam çıkartma çabasıyla o anlamı aktarma çabası birbirinden farklı. Öncelikle bu ikilinin birbirinden ayrı olduğunu ve yeni bir iş yapmamız, yeni bir kafayla tekrar düşünmemiz gerektiğini unutmamakta yarar var. Yine daha önceki maddelerde konuştuğumuz konular biraz daha sistematikti. Özellikle ilk 3 maddemiz. Bir şeyleri öğreniyoruz yöntemini ve bir sistem kuruyoruz ve o sistem tekrar kullanılabilir halde oluyor. Neden? Tekrar veri geliyor. Yeni veriler gelebilir, hedefler değişebilir. İşte o içindeki veriyi değiştiririz. Aynı görselleri kullanarak çok başka bir hedefle tekrar geri dönebiliriz. Mesela görsel ekranlarımıza başka bir analiz yapabiliriz. Tekrar kullanılmaya uygun bir ortamdan bahsediyoruz. Öte yandan rapor diye bahsettiğimiz konu tekrar kullanılmak için bir şey değil. Belki de öncelikle bunu anlayarak başlamamız lazım. Biz bu raporu kimin için hazırlıyorsak, kim bunu dinleyecekse, bizim muhatabımız kimse, ne kadar zamanı varsa, öncesinde ve sonrasında ne yapıyor olacaksa, belki silsile halindeki bir sunumun bir parçası olacak bizim raporumuz. Onların hepsini göz önünde bulundurarak farklı insanlara sunulacağı, farklı sürede sunulacağı, farklı ortamda sunulacağı zaman tekrar ele alınması gereken bir konu bu raporlama konusu. Bir raporlamayı yaparken dikkat etmek gereken bir diğer konu da görsel kısmı. Biz şimdi görselleştirme derken bir görsel arayüzümüz, grafik arayüzümüz var. Orada değişik şeyleri analiz edebiliyoruz görsel olarak dedik. Ama bizim mesajımızı veri anlamında görselleştirirken dikkat etmemiz gereken başka şeyler var. Bir mesajımız var. Altına koyduğumuz görsel bizim için o mesajı en iyi anlatacak görsel olmalı. Diyelim ki grafik koyduk. Grafikte de gözüküyor olması lazım. Benim karım %5 arttı. Benim o grafiğe baktığımda da belirli %5'i orada görmem lazım. Çünkü artık benim burada görsel olarak kullandığım grafik daha önce tekrarlı kullanım için hazırlanmış dashboard'daki grafik değil. Bu spesifik olarak benim orada ne söylüyorsam onun karşılığı olan grafik. Birebir o işe hizmet etmek için oraya koyulmuş olması lazım. Veri analizinden bağımsız olarak edindiğimiz başka bilgileri de belki yanına eklememizde yarar var. Bizim belki sistemimizde tutulmayan bir bilgi olabilir. Piyasayla ilgili aldığımız bir bilgi olabilir ya da bu mesajı fark ettikten sonra araştırdığımız bir makalenin çıktısı olabilir. Yapılan işte bir sektör yayınıyla ilgili bir konu vardır. Mesela ona değinmek isteriz vesaire gibi başka şeyler de gündeme gelecektir ve onların da görsel kanıtları olabilir. Bunları koyabileceğimiz, mesajımızı tamamlayacak görselleri daha geniş bir bakış açısıyla hazırlamamız ve kullanmamız gerekiyor. Temelde raporlama ile ilgili dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Bunun bir herkese özel olarak yapılacağı, bizim geçtiğimiz yolları değil de dinleyiciyi düşünerek tekrar tasarlanması gerektiği ve bizim burada görsel olarak kullandığımız her şeyi bizim mesajımız için özel olarak tasarlanması. Yani halihazırda dashboard'umuzda şu vardı, bizim sistemde bu vardı, kopyaladım, yapıştırdım gibi bir süreçte ilerlememek. Bu üç prensibi bilmekte yarar var. Bir de raporlamanın adımlarını bilmek gerekiyor. Burada da işte uluslararası iş iletişimi standartlarını önerebilirim. Bizim bir mesajı ele alıp o mesajı nasıl yapılandırabileceğimizi, nasıl adımlarla ona uygun görseli hazırlayabileceğimizi,
bilgi yoğunluğunu arttırabileceğimizi, hataları kontrol edebileceğimizi, daha yalın tasarımlara nasıl gidebileceğimizi ve hatta bütün yaptığımız raporlarda nasıl bir standart yakalayabileceğimizi anlatan bir sistem, iş iletişim standartları IBCS. Buna göz atmanızı öneririm. IBCS'in kurallarını uygulamak, onun adımlarıyla ilerlemek iyi raporlara ulaşmakta yararlı olacaktır diye düşünüyorum. IBCS ile ilgili de videolarımız vardı daha önceden. Onlara da isterseniz göz atabilirsiniz. Bu minik veri analizi nasıl yapılır video serimizin sonuna geldik. Yeni serilerde görüşmek üzere.